Arkadaşlar şimdi Dereçetinören köyüne giriş yaptık. Burada tarihi bir camimiz var. Oradan birkaç görsel sunmaya çalışacağım sizlere. Aynı zamanda cami hakkında bildiğim kadarıyla ve kaynaklardan edindiğim kadarıyla bilgiler vermeye çalışacağım. Daha sonrasında da sizi özel bir yere götürmek istiyorum. Evet arkadaşlar, Mudurnu'nun Dereçetinören köyünün Dere mahallesinde yer alan Cuma Camisi olarak anılan caminin yanındayız. Burası minaresiz bir cami arkadaşlar. Genel itibariyle kare şeklinde 11-12 ebatlarında inşa edilmiş o dönemlerde. Tam bir kitabesi bulunmamakla birlikte birkaç asırlık bir cami olduğu, hatta birkaç asırdan daha fazla tarihe sahip bir cami olduğu bilinmekte arkadaşlar. Ve bu caminin önemi o dönemin ilk camisi arkadaşlar. Yani bu bölgedeki ilk cami. Kuzeyde Pelitözü köyü, buranın doğusunda Göllüören köyü ve hemen güneyde de Çetinören köyü bulunur. Bu köylerle birlikte burada bu cami inşa edilmiş ve cuma ve bayram namazları burada kılınmıştır arkadaşlar. Ve bütün herkesin desteğiyle o dönemlerde inşaat yapılıyor. Şu anda Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş bir camidir aynı zamanda burası. Cami genel itibariyle moloz taşlardan yapı şeklinde yapılmış ve aralara şu görmüş olduğunuz hatıl dediğimiz ağaçlar atılmıştır arkadaşlar. Bu hatılların özelliği de dikey olarak duvarın zayıf kalan bölgelerindeki ağırlığı alttaki taşların üzerine genel olarak dağıtmasını sağlayarak güçlü bir yapı elde edilmesini sağlamıştır arkadaşlar. Kapı kuzeyde çift kapı şeklinde olarak yapılmıştır arkadaşlar. Kapı da tarihi bir kapıdır. Hali hazırda da burası, bu cami köyün mezarlığının içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Cuma ve bayram namazları burada kılınır. Yani insanlar gelip burada hem kaybettikleri yakınlarıyla buluşmuş oluyorlar, hem de aynı zamanda maneviyatlarını da burada yaşamaya devam ediyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda bu cami şu anda korunması gereken kültür varlığı şeklinde tescil edilmiştir ve Koruma Kurulu tarafından da takip edilmektedir. Hali hazırda bir restorasyona ihtiyacı var arkadaşlar. Ama malumunuz bu restorasyon işleri gerçekten çok maliyetli konular. Sanırım burası için de bir ödenek ayrılacaktır. Tek şeyimiz o. Çünkü bu tip yapılarımızı kendi başına terk ettiğimizde tabii ki sonuç itibariyle yıkılmaya mahkum kalıyorlar arkadaşlar. Umarım buranın sonu o şekilde bir hezimetle sonuçlanmaz.
Evet değerli arkadaşlar, şimdi Cuma Camisi'nin yanından ayrılıyoruz. Size dediğim özel bir yere gideceğiz demiştim az önce. Şimdi oraya doğru yol alacağız. Orada da birkaç bir şeyler anlatacağım size. Sonra da yavaş yavaş dönüş yoluna geçeceğiz. Evet arkadaşlar, az önce size bahsettiğim benim için neden önemli olduğunu anlatacağım bölgeye geldik. Burası benim ilkokulum arkadaşlar. Dereçetinören Köyü 1. İlkokulu burası. Evet arkadaşlar, burası da ilkokulun lojmanı. Ben bu lojmanda dünyaya gelmişim. 1 Ocak ayının 22'sinde her yer kar ve yollar kapalı olduğundan dolayı hastaneye götüremiyorlar annemi. Ve bu lojmanda dünyaya gelmişiz. Evet arkadaşlar, şimdi o dönemlerde küçük olunca insan her şey büyük geliyor ve bu lojman da onlardan bir tanesi benim için. Yani o şartlarda sanki böyle çok büyük bir yerde yaşıyormuş gibi veya gerçekten düzgün ve geniş bir evde yaşıyormuş gibi hissediyorduk. Aslında 1+1 bir lojman burası. Eski devlet okullarının lojmanı arkadaşlar. Köy ilkokullarının lojmanlarının genelde aynı plan üzerine yapılmıştır zaten buralar. O dönemlerde aslında ailemin de bizim de şimdi günümüze baktığımız zaman ne kadar minimalist şartlarda yaşadığımızı ve o minimalist şartlarda dahi gerçekten çok güzel eğitimler alıp çok güzel de zaman geçirdiğimizi daha iyi anlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilkokulumun önündeyiz. Burada babam bu köyde 22 yıl öğretmenlik yaptı. Tabii bu öğretmenlik yaptığı süreçte abim var, o dünyaya geliyor, ben dünyaya geliyorum. Ve biz de bu okulda ilkokul eğitimimizi aldık. Daha sonrasında gerek abim olsun, gerek ben olayım okullar kazandık. O dönemlerde babam da gerçekten çok idealist bir öğretmen olduğundan dolayı köy çocuklarının iyi eğitim almasını istediği için de açıkçası bizimle beraber kente gelmedi. Biz yurtlarda kaldık arkadaşlar. Ve bu okulda da çok güzel anılarımız vardır. Arkadaşlar burası karma bir eğitim. Yani 1, 2, 3, 4, 5. sınıfların aynı anda, aynı sınıf içerisinde. Zaten tek sınıftı. Tek sınıf içerisinde eğitim gördüğü bir. Yani babam da bizlere elinden geldiğince iyi bir eğitim almamız için gerçekten gayretlerini esirgemedi arkadaşlar. Kendisinden de çok tavizler verdi. Yani bizim yanımızda bile olamadı o dönemlerde. Buradaki kalan arkadaşlarımın da düzgün bir eğitim almasını sağlamak için. Bunun yanı sıra arkamdaki köylü milletin efendisidir sözünü ve Atatürk'ümüzün oraya portresini çizen de babamdır arkadaşlar. Halen daha dün gibi de aklımdadır. Daha o zamanlarda ilkokula gidiyorum, gitmiyorum yani hatırladığım kadarıyla. Bayağı da bir uğraşmıştı. Ve çok da güzel bir şey ortaya koymuştu o dönemlerde. Evet değerli arkadaşlar, 1230 rakımdayız, tekrar dönüş yoluna geçtik. Daha önce size demiştim tekrar bu 1200 rakıma tırmanacağız diye. Ciddi bir tırmanış oldu bizim için çünkü oradan buraya tırmanmak daha kısa mesafede çok daha yüksek rakımlara çıkmayı gerektiriyor. Çocukluğumun geçtiği topraklardan ayrıldım arkadaşlar şimdi.
Biraz da geceye kalmadan orman yolundan geçmek istemiştim. Nitekim de başardık. Ezanlar da okunuyor bu arada. Bu videoyu biraz da hem özlediğim bir memlekettir. Aynı zamanda da burada olamayan ama işte az önceki köyde çektiğim videoda size anlattığım gibi çocukluğumuzun bir yerde geçtiği, bir arada geçtiği, fakat burada gerek iş yaşantısı gerek aile yaşantısı nedeniyle bulunamayan arkadaşlarımızın da özlemlerini biraz olsun gidermeye çalıştık arkadaşlar. Şimdi artık dönüş yolundayız. Size uzun zamandır da, yani bana göre uzun oldu, video çekememiştim. Yani içerik üretemedim. Bunun da sebebi hafta sonu kuzenim Özgün'ün düğünü vardı. Ayşenur'la dünya evine girdiler. Gerçekten kendilerinden ben çok memnunum. Umarım bir ömür mutlu olurlar. Çok güzel, çok değerli kardeşlerimdir onlar benim. Bir sonraki videoyu nerede, nasıl, ne şekilde size çekim yapabilirim bilemiyorum. Ama elimden geldiğince süreyi de fazla uzatmadan sizlerle tekrar buluşuruz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.